Jules Caesar, M.Ö. 100 yılında Roma'nın önde gelen patrici ailelerinden biri olan Julia ailesinde doğdu. Sezar ailesi, kökenlerini Venüs tanrıçasına dayandıran eski ve saygın bir soydan geliyordu. Sezar'ın babası Gaius Caesar, praetor olarak görev yapmış bir Roma aristokratıydı. Annesi Cotta ise, dürüstlüğü ve erdemleriyle tanınan bir kadındı. Sezar'ın ailesi, Roma'da siyasi ve sosyal olarak etkili bir konumdaydı. Ancak Sezar'ın doğduğu dönemde ekonomik olarak çok güçlü değillerdi. Bu nedenle, Sezar'ın gençlik yılları nispeten mütevazı bir şekilde geçti. Sezar'ın doğduğu dönemde Roma Cumhuriyeti, sosyal ve politik olarak oldukça karmaşık bir yapıya sahipti. Roma toplumu, iki ana sınıfa ayrılmıştı: patriciler ve plebler. Patriciler, soylu ve varlıklı ailelerden oluşan, politik ve dini gücü elinde tutan aristokrat sınıfı temsil ediyordu. Plebler ise, çiftçiler, tüccarlar ve zanaatkarlar gibi daha alt sınıflardan gelen insanlardı. Roma'nın siyasi sistemi ise senato, halk meclisi ve magistratlarla yönetiliyordu. Senato, patrici ailelerinin temsilcilerinden oluşuyordu ve önemli kararların alındığı yerdi. Halk meclisi, daha geniş bir vatandaş kitlesinin temsil edildiği ve yasaların onaylandığı bir organdı. Magistratlar ise, konsüller, praetorlar ve aedileler gibi çeşitli görevlerde bulunan yetkililerdi. Roma'da siyasi kariyer yapmak isteyen biri için, bu karmaşık yapı içinde doğru ittifaklar kurmak ve stratejik adımlar atmak son derece önemliydi. Sezar'ın gençlik yılları, Roma'nın siyasi ve sosyal karmaşasında geçmiştir. Babasını erken yaşta kaybeden Sezar, annesinin etkisi altında büyüdü. Annesi ona hem disiplinli bir eğitim, hem de ahlaki değerler kazandırdı. Sezar, dönemin aristokrat gençleri gibi, retorik, hukuk, tarih ve askeri taktikler gibi konularda eğitim aldı. Özellikle retorik eğitimi, onun hitabet yeteneğini geliştirmesinde önemli bir rol oynadı. Sezar, gençlik yıllarında Marius ve Sulla arasındaki iç savaşa tanıklık etti. Marius, Sezar'ın halasının kocasıydı ve bu aile bağı, Sezar'ın politik düşüncelerini ve kariyerini şekillendirdi. Ancak, Sulla'nın diktatörlüğü döneminde Sezar, Marius ile olan aile bağları nedeniyle hedef haline geldi ve Roma'dan kaçmak zorunda kaldı. Sulla'nın ölümünden sonra Roma'ya geri dönen Sezar, kariyerine yeniden başlamak için çaba sarf etti. Eğitimini ve deneyimlerini kullanarak, siyasi ve askeri alanda hızla yükselmeye başladı. Bu dönemde Sezar, kararlılığı, zekası ve hırslı doğasıyla dikkat çekti. Roma'nın karmaşık siyasi yapısını ve toplumsal dinamiklerini ustalıkla kullanarak, gelecekteki büyük başarılarının temellerini attı. Sezar'ın doğumu ve gençlik yılları, onun karakterini ve liderlik yeteneklerini şekillendiren önemli bir dönemdi. Bu dönemde edindiği bilgi ve deneyimler, Roma tarihinin en büyük liderlerinden biri olma yolunda attığı ilk adımlar oldu. Jules Caesar'ın ilk askeri görevleri, onun gelecekteki büyük zaferlerinin habercisiydi. Caesar, M.Ö. 81 yılında Asya eyaletinde bir askeri tribün olarak görev yaptı. Burada, Mitridates'e karşı yapılan savaşlarda cesareti ve liderlik yetenekleriyle dikkat çekti. Sezar'ın askeri yetenekleri ve stratejik zekası, kısa sürede üstlerinin ve askerlerinin takdirini kazandı. İlk büyük askeri başarısı ise, Korsika ve Sardenya'daki korsanlara karşı yürüttüğü başarılı operasyonlardı. Bu görev sırasında, Sezar hem denizcilik hem de kara savaşlarında üstün yetenekler sergiledi. Korsanları etkisiz hale getirmesi, onun askeri kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu ve Roma'da adının daha çok duyulmasını sağladı. Sezar, bu dönemdeki başarıları sayesinde Roma Senatosu'nun ve halkının güvenini kazanmaya başladı. Askeri başarıları, onun politik kariyerinin de önünü açtı. Sezar'ın politik kariyeri, askeri başarılarının ardından hızla yükselmeye başladı. İlk olarak M.Ö. 69 yılında Quaestor olarak atandı. Quaestor olarak İspanya'nın Hispania Ulterior eyaletinde görev yaptı. Bu görev sırasında, eyaletin mali işlerini başarıyla yönetti ve yerel halkın sevgisini kazandı. Quaestor olarak gösterdiği başarı, onun politik kariyerinde bir basamak daha yükselmesini sağladı. M.Ö. 65 yılında Sezar,
Aedile olarak seçildi. Aedile görevinde, Roma'da halkın sevgisini kazanacak büyük festivaller ve oyunlar düzenledi. Bu festivaller, Sezar'ın halkla olan ilişkilerini güçlendirdi ve popülaritesini arttırdı. Ayrıca, Roma'nın altyapısının geliştirilmesi ve kamu binalarının inşası gibi projelerde de aktif rol aldı. Aedile olarak yaptığı bu çalışmalar, onun Roma'daki etkisini ve gücünü pekiştirdi. Milattan önce 62 yılında ise Sezar, praetor olarak atandı. Praetor olarak Roma'nın adalet sisteminde önemli bir rol oynadı. Yargı yetkisiyle hukuk davalarına baktı ve adaletin sağlanmasında etkin bir rol oynadı. Praetor olarak gösterdiği başarı, onun politik kariyerinde daha da yükselmesine katkı sağladı. Bu dönemde, Sezar'ın politik ve askeri yetenekleri daha da belirginleşti ve Roma'nın önde gelen liderlerinden biri olma yolunda hızla ilerledi. Jules Sezar'ın Hispanya'daki görevleri, onun askeri ve politik kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Hispanya'ya vardığında, eyaletin yerel kabileler tarafından tehdit edildiğini ve istikrarsız bir durumda olduğunu gördü. Sezar, hızla harekete geçerek, yerel kabilelerle çatışmalara girdi ve bir dizi zafer kazandı. Bu zaferler, onun askeri dehasını bir kez daha kanıtladı ve Roma'nın Hispanya üzerindeki kontrolünü pekiştirdi. Sezar'ın askeri başarıları, yalnızca yerel tehditleri ortadan kaldırmakla kalmadı. Aynı zamanda Roma'nın bu stratejik bölgedeki otoritesini de güçlendirdi. Sezar, askeri başarılarının yanı sıra, Hispanya'da ekonomik ve sosyal reformlar da gerçekleştirdi. Yerel halkla iyi ilişkiler kurarak, onların Roma yönetimine olan sadakatini artırdı. Ayrıca, eyaletin altyapısını geliştirdi, yollar inşa etti ve ticareti teşvik etti. Bu reformlar, Hispanya'daki ekonomik büyümeyi hızlandırdı ve Roma'nın bölgedeki etkisini daha da artırdı. Sezar'ın Hispanya'daki başarıları, Roma'da büyük yankı uyandırdı ve onun politik kariyerinde hızla yükselmesine katkı sağladı. Milattan önce 60 yılında Roma'ya döndüğünde, Sezar, Senato ve halk tarafından büyük bir saygıyla karşılandı. Hispanya'daki zaferleri ve reformları, onun Roma'nın en önde gelen politik figürlerinden biri olmasına yol açtı. Milattan önce 59 yılında, Sezar, Roma'nın en yüksek makamlarından biri olan konsüllüğe seçildi. Konsüllük, Roma Cumhuriyeti'nde en önemli ve prestijli görevlerden biriydi. Sezar, konsüllük görevini üstlendiğinde, Roma'nın içindeki siyasi ve sosyal sorunları çözmek için büyük bir kararlılıkla çalıştı. Konsüllük döneminde, Sezar, birçok önemli reform gerçekleştirdi. Toprak reformları yaparak, topraksız vatandaşlara toprak dağıttı ve böylece toplumun alt kesimlerinin yaşam standartlarını yükseltti. Ayrıca, borçların hafifletilmesi ve vergi sisteminin yeniden düzenlenmesi gibi ekonomik reformlar gerçekleştirdi. Bu reformlar, Sezar'ın halk arasındaki popülaritesini artırdı ve onun bir halk kahramanı olarak görülmesini sağladı. Sezar'ın konsüllük dönemindeki en önemli başarılarından biri de, Pompey ve Kras ile birlikte 1. Triumvirlik'i kurmasıydı. Bu üçlü ittifak, Roma'nın siyasi sahnesinde büyük bir güç dengesi oluşturdu ve Sezar'ın politik gücünü pekiştirdi. 1. Triumvirlik, Sezar'ın Roma'daki etkisini artırdı ve onun gelecekteki büyük başarılarının temelini attı. Jules Sezar'ın kariyerindeki en önemli ve etkileyici dönemlerden biri, hiç şüphesiz Galya seferleridir. Bu seferler, Sezar'ın askeri dehasını ve liderlik yeteneklerini tüm dünyaya gösterdiği bir dönemdir. Milattan önce 58 yılında başlayan Galya seferleri, Roma'nın kuzey sınırlarını güvence altına almak ve Galya topraklarını fethetmek amacıyla başlatılmıştır. Galya, Roma'nın kuzeyinde, modern Fransa ve Belçika topraklarını kapsayan geniş ve zengin bir bölgeydi. Bu bölge, çeşitli Kelt kabileleri tarafından yönetiliyordu ve Roma için sürekli bir tehdit oluşturuyordu. Sezar, Galya'nın fethiyle hem Roma'nın sınırlarını güvence altına almak, hem de kendi siyasi ve askeri kariyerini güçlendirmek istiyordu. Galya seferlerinin başlangıcı, Helveti kabilesinin kitlesel göç hareketiyle tetiklendi. Helvetiler, daha verimli topraklara yerleşmek amacıyla Galya'dan ayrılmak istiyorlardı. Ancak bu hareket, Roma'nın müttefiklerine yönelik bir tehdit oluşturuyordu. Sezar, bu durumu bir fırsat olarak gördü
ve Galya'ya doğru harekete geçti. Helvetilere karşı yapılan Bibraçte Savaşı'nda, Sezar ve lejyonları büyük bir zafer kazandı. Bu zafer, Sezar'ın Galya'daki askeri kampanyasının başlangıcını işaret ediyordu. Sezar'ın Galya seferleri sırasında uyguladığı askeri stratejiler ve taktikler, onun askeri dehasının en parlak örneklerindendir. Sezar, sadece cesur ve kararlı bir lider değil, aynı zamanda son derece zeki ve stratejik bir komutandı. Sezar, Galya'daki çeşitli Kelt kabilelerini bölmek ve birbirine karşı kışkırtmak suretiyle onları zayıflatmayı başardı. Her kabilenin farklı çıkarlarını kullanarak, birleşik bir direnişi engelledi ve kabileler arasında düşmanlık tohumları ekti. Bu strateji, Sezar'ın rakiplerini tek tek yenmesine olanak tanıdı. Sezar, hızlı ve beklenmedik hareketlerle düşmanlarını şaşırtmayı başardı. Ordusunu hızlı bir şekilde hareket ettirerek, düşmanlarına karşı ani saldırılar düzenledi. Bu taktik, düşmanlarının moralini bozdu ve Sezar'a stratejik avantaj sağladı. Ayrıca, hızlı harekete geçerek, düşmanlarının birleşmesini ve organize olmasını engelledi. Sezar, askeri mühendislik konusunda da üstün yeteneklere sahipti. Ordusunun ilerlemesini kolaylaştırmak için köprüler, tahkimatlar ve kamplar inşa ettirdi. Özellikle Alesya kuşatması sırasında, mühendislik becerileri ve tahkimatlar, Sezar'ın zaferini garantileyen unsurlar oldu. Sezar'ın ordusu, kuşatma sırasında hem saldırıya hem de savunmaya yönelik iki ayrı tahkimat hattı inşa ederek, düşmanlarını etkisiz hale getirdi. Sezar, düşmanlarının hareketlerini ve planlarını önceden öğrenmek için geniş bir casus ağı kurdu. Bu istihbarat bilgileri, Sezar'ın stratejik kararlarında büyük bir rol oynadı. Düşmanlarının zayıf noktalarını ve planlarını öğrenerek, onları beklenmedik anlarda ve zayıf yerlerinde vurdu. Sezar, ordusunun moralini yüksek tutmak ve disiplini sağlamak konusunda da son derece başarılıydı. Askerlerine sürekli motivasyon konuşmaları yaparak, onların sadakatini ve savaşma azmini artırdı. Ayrıca, askerlerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara iyi bakmak konusunda titiz davrandı. Bu da ordusunun Sezar'a olan bağlılığını güçlendirdi. Sezar'ın Galya seferlerinin başlangıcı ve bu seferler sırasında uyguladığı askeri stratejiler ve taktikler, onun askeri dehasının en parlak örneklerindendir. Jules Sezar'ın Galya seferleri sırasında kazandığı zaferlerin en önemlilerinden biri, Alesya kuşatmasıdır. Alesya, M.Ö. 52 yılında gerçekleşen ve Sezar'ın askeri dehasını bir kez daha gözler önüne seren kritik bir savaştı. Bu savaş, Galya'nın en güçlü kabilelerinden biri olan Arvernilerin lideri Vercingetorix'e karşı yapılmıştı. Alesya, bugünkü Fransa'nın Burgonya bölgesinde yer alan, doğal savunma avantajlarına sahip bir tepe kalesiydi. Vercingetorix, Sezar'ın ordusuna karşı burada güçlü bir savunma hattı kurmuştu. Sezar, Vercingetorix'in bu stratejik konumunu aşmak için benzersiz bir kuşatma planı geliştirdi. Ordusuyla birlikte Alesya'nın etrafına iki katmanlı bir tahkimat hattı inşa etti. İç hat, kale içindeki düşmanları kontrol altında tutarken, dış hat, dışarıdan gelecek yardımları engellemek için tasarlanmıştı. Sezar'ın mühendislik becerisi ve stratejik zekası, bu kuşatma sırasında bir kez daha ön plana çıktı. Kuşatma boyunca, Sezar'ın ordusu hem içeriden gelen saldırılara, hem de dışarıdan gelen yardım kuvvetlerine karşı başarılı bir şekilde savaştı. Alesya'da uyguladığı bu çift katmanlı tahkimat taktiği, askeri tarihte bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Sonunda, Sezar'ın kararlılığı ve stratejik üstünlüğü, Vercingetorix'in teslim olmasına yol açtı. Vercingetorix, ordusunu kurtarmak için teslim oldu ve Alesya kuşatması, Sezar'ın zaferiyle sonuçlandı. Bu zafer, Galya'nın fethi açısından belirleyici bir an oldu ve Sezar'ın askeri kariyerinin zirvesini oluşturdu. Alesya kuşatmasından sonra, Sezar'ın Galya'daki zaferleri durmak bilmedi. Galya'nın büyük bir kısmı artık Roma'nın kontrolü altındaydı ve Sezar, bu toprakları Roma İmparatorluğu'na kattı. Galya'nın fethi, Roma'nın sınırlarını genişletti ve Roma'ya büyük zenginlikler kazandırdı. Sezar, bu fetihle birlikte Roma'nın en güçlü ve en etkili liderlerinden biri haline geldi. Sezar'ın Galya seferlerindeki başarıları,
onun Roma'daki prestijini ve gücünü olağanüstü bir şekilde artırdı. Askeri zaferleri, onun sadece bir komutan olarak değil, aynı zamanda bir stratejist ve lider olarak da ne kadar üstün olduğunu gösterdi. Sezar, Galya'daki zaferlerinin ardından, Roma halkının ve senatonun gözünde büyük bir kahraman olarak görülmeye başlandı. Galya'nın fethi, Sezar'ın Roma'daki siyasi kariyerini de pekiştirdi. Bu zaferler, onun politik arenada daha fazla güç ve etki kazanmasına yardımcı oldu. Sezar, Roma'da bir dizi önemli reform gerçekleştirdi ve halkın desteğini kazandı. Ayrıca, zaferlerinin ardından Roma'ya geri döndüğünde, büyük bir zafer töreni düzenlendi ve Sezar, Roma'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Sezar'ın Galya'daki zaferleri, onun tarih sahnesinde kalıcı bir iz bırakmasını sağladı. Galya seferleri, Sezar'ın askeri dehasını, liderlik yeteneklerini ve stratejik zekasını tüm dünyaya gösterdi. Bu zaferler, Roma İmparatorluğu'nun büyümesini ve güçlenmesini sağladı ve Sezar'ı Roma tarihinin en önemli figürlerinden biri haline getirdi. Jules Caesar, Galya seferleri sırasında kazandığı zaferlerle Roma'da büyük bir prestij kazandı. Ancak bu başarılar, Sezar'ın Roma'daki siyasi rakipleriyle olan ilişkilerini de karmaşık hale getirdi. Bu dönemde, Sezar'ın en önemli rakiplerinden biri Pompei'di. Pompei, Roma'nın diğer büyük askeri liderlerinden biri olup, Senato'da güçlü bir desteğe sahipti. Sezar ve Pompei başlangıçta müttefiktiler. Birinci Triumvirlik olarak bilinen siyasi ittifakın bir parçası olarak, Pompei, Sezar ve Kras, Roma'nın siyasi kontrolünü ellerinde tutuyorlardı. Ancak, Crassus'un M.Ö. 53'teki ölümünden sonra, Triumvirlik zayıfladı ve Sezar ile Pompei arasındaki ilişkiler giderek gerginleşti. Senato, Sezar'ın Galya'daki zaferlerinden rahatsız olmaya başlamıştı. Sezar'ın artan gücü ve popülaritesi, Senato'daki birçok kişi için bir tehdit oluşturuyordu. Senato, Sezar'ın askeri ve politik gücünü sınırlamak amacıyla Pompei'yi desteklemeye başladı. Pompei de, Sezar'ın Roma'daki gücünü azaltmak için Senato ile işbirliği yapmaktan çekinmedi. Sezar, Galya'dan Roma'ya dönmek istediğinde, Senato, onun ordusunu dağıtmasını ve Roma'ya sivil bir vatandaş olarak dönmesini talep etti. Sezar, bu talebi reddetti çünkü ordusunu dağıtmanın, siyasi ve hukuki açıdan savunmasız kalacağı anlamına geleceğini biliyordu. Sezar'ın bu kararı, onun ve Senato'nun arasındaki gerilimi daha da artırdı. M.Ö. 49 yılında Sezar, Roma'ya geri dönme kararını verdi ve ordusuyla birlikte Rubikon Nehri'ni geçti. Rubikon, Roma Cumhuriyeti'nin iç sınırlarından biri olarak kabul ediliyordu ve bir generalin ordusuyla birlikte bu nehri geçmesi, doğrudan Roma'ya karşı bir isyan olarak görülüyordu. Bu adım, Roma tarihinin en önemli ve dramatik olaylarından biri olarak kabul edilir. Rubikon Nehri'nin geçilmesi, Roma'da büyük bir iç savaşın başlangıcını işaret ediyordu. Sezar, bu hareketiyle Roma'nın askeri ve politik düzenine meydan okumuş ve iç savaşı kaçınılmaz hale getirmişti. Pompei ve Senato, Sezar'ın bu isyanına karşı harekete geçtiler. Pompei, Senato'nun desteğiyle, Roma'dan çekilerek, Sezar'a karşı geniş çaplı bir savunma hazırlamaya başladı. Sezar, hızla Roma'ya ilerleyerek, şehirde kontrolü ele geçirdi. Pompei ve Senato'nun çoğu üyesi, Sezar'ın hızına ve kararlılığına karşı koyamayarak, İtalya'dan kaçmak zorunda kaldılar. İç savaş, Roma'nın tüm bölgelerine yayıldı ve Sezar ile Pompei arasındaki mücadele, Roma İmparatorluğu'nun geleceğini belirleyecek büyük savaşlara sahne oldu. İç savaşın en belirleyici çatışmalarından biri, M.Ö. 48 yılında Yunanistan'ın Farsalus kentinde gerçekleşti. Pompei, Sezar'a karşı geniş bir ordu toplamıştı ve Sezar'ın ordusuna göre sayısal üstünlüğe sahipti. Ancak Sezar, askeri zekası ve tecrübesiyle bu dezavantajı avantaja çevirdi. Farsalus muharebesinde Sezar, olağanüstü stratejik manevralarla Pompei'nin ordusunu tuzağa düşürdü. Pompei'nin ordusu, başlangıçta saldırıya geçtiğinde, Sezar'ın deneyimli lejyonları hızlı ve kararlı bir savunma yaptı. Ardından, Sezar'ın ordusu karşı saldırıya geçti ve Pompei'nin ordusunu bozguna uğrattı. Bu zafer, Pompei'nin gücünü büyük ölçüde kırdı ve iç savaşın seyrini Sezar'ın lehine çevirdi. Pompei,
Farsalus Muharebesi'ndeki yenilgisinden sonra Mısır'a kaçtı ve burada Ptolemeis tarafından öldürüldü. Pompei'nin ölümü, Roma'daki iç savaşın seyrini değiştirdi ve Sezar'ın nihai zaferine giden yolu açtı. Pompei'nin yenilgisi, Sezar'ın Roma'daki siyasi ve askeri kontrolünü sağlamlaştırdı. İç savaşın son büyük muharebesi, M.Ö. 45 yılında Hispanya'da, bugünkü İspanya topraklarında Munda kentinde gerçekleşti. Pompei'nin oğulları, babalarının ölümünden sonra Sezar'a karşı mücadeleyi sürdürmeye çalıştılar. Munda Muharebesi, Sezar'ın en zorlayıcı savaşlarından biriydi çünkü Pompei'nin oğulları, İspanya'da güçlü bir direniş göstermekteydi. Sezar, Munda'da olağanüstü bir askeri strateji uygulayarak, Pompei'nin oğullarının ordusunu yenmeyi başardı. Bu zafer, iç savaşın sonunu ve Sezar'ın nihai zaferini simgeliyordu. Munda Muharebesi'ndeki zafer, Sezar'ın Roma üzerindeki kontrolünü tamamen pekiştirdi ve Pompei'nin destekçilerinin son direnişini de sona erdirdi. Sezar, iç savaşı kazandıktan sonra Roma'ya döndü ve kendisini diktatör ilan etti. Bu, Roma Cumhuriyeti'nin sonunu ve Roma İmparatorluğu'nun başlangıcını işaret ediyordu. Sezar, zaferinin ardından Roma'da geniş kapsamlı reformlar başlattı ve Roma halkının desteğini kazanmaya çalıştı. Sezar'ın diktatör ilan edilmesi, Roma'da geniş kapsamlı reformlar yapmasına olanak tanıdı. Bu reformlar, Roma'nın siyasi, sosyal ve ekonomik yapısını derinden etkiledi ve Sezar'ın mirasını kalıcı hale getirdi. Sezar'ın en bilinen reformlarından biri, takvim reformudur. Roma takvimi, o dönemde birçok sorun ve karışıklık içeriyordu. Sezar, bu durumu düzeltmek için astronomi bilgini Sosigenes'in önerilerini dikkate alarak, M.Ö. 46 yılında Vülyen takvimini yürürlüğe koydu. Bu yeni takvim, 365 gün ve her 4 yılda 1366 gün olarak düzenlendi. Bu reform, zamanın hesaplanmasını daha tutarlı hale getirdi ve modern takvimin temelini oluşturdu. Sezar'ın bir diğer önemli reformu, toprak reformlarıydı. Sezar, özellikle askeri zaferleri sonrası Roma'ya dönen askerlerin toprak sahibi olmalarını sağlamak amacıyla geniş çaplı toprak dağıtımları yaptı. Bu reformlar, hem askeri birliklerin sadakatini artırdı, hem de sosyal adaleti sağlama yönünde önemli bir adım oldu. Ayrıca, bu reformlar sayesinde Sezar, Roma'da geniş bir destek tabanı oluşturdu. Sezar'ın en önemli reformlarından biri de, vatandaşlık haklarının genişletilmesiydi. Sezar, Roma İmparatorluğu'nun sınırları içerisindeki birçok eyalette yaşayan insanlara Roma vatandaşlığı verdi. Bu adım, Roma'nın sınırları içerisindeki insanların Roma'ya olan bağlılıklarını artırdı ve imparatorluğun birliğini güçlendirdi. Sezar, ayrıca İtalya'nın dışındaki bazı bölgelerdeki şehirleri Roma kolonileri haline getirerek, bu bölgelerin Roma ile entegrasyonunu sağladı. Sezar'ın reformları, sadece yasal ve sosyal alanlarda değil, aynı zamanda politik ilişkilerde de büyük değişiklikler getirdi. Senato ile ilişkileri, Sezar'ın diktatör ilan edilmesinin ardından karmaşık bir hale geldi. Sezar, Senato'nun yetkilerini sınırladı ve birçok yeni senatörü Senato'ya dahil etti. Bu yeni senatörler, genellikle Sezar'a sadık kişilerdi ve bu durum, Senato'nun gücünü büyük ölçüde azalttı. Ancak, bu değişiklikler, geleneksel aristokrat senatörler arasında büyük bir hoşnutsuzluğa yol açtı. Halkla olan ilişkilerde ise Sezar, geniş kitlelerin desteğini kazanmak için çeşitli popülist politikalar uyguladı. Roma'da halka açık oyunlar ve eğlenceler düzenleyerek, halkın sevgisini kazanmaya çalıştı. Ayrıca, fakirlere ücretsiz tahıl dağıtımı gibi sosyal yardımlar yaparak, alt sınıfların desteğini sağlamlaştırdı. Sezar, bu tür politikalarla halk arasında büyük bir popülerlik kazandı. Ancak aynı zamanda Senato'daki muhaliflerini de artırdı. Jules Sezar'ın Mısır seferi ise, onun askeri ve politik kariyerinde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu sefer, aynı zamanda onun Mısır kraliçesi Kleopatra ile olan ilişkisini başlatan bir dizi olayı da içermektedir. M.Ö. 48 yılında Farsalus Muharebesi'nde Pompei'ye karşı kazandığı zaferden sonra Pompei, Mısır'a kaçmıştı. Ancak, Pompei Mısır'a vardığında, Ptolemeis tarafından öldürülmüştü. Sezar, Pompei'nin ölüm haberini aldıktan sonra Mısır'a doğru yola çıktı. Mısır'a varışında,
Ptolemeis ve Kleopatra arasındaki taht mücadelesine tanık oldu. Ptolemeis, kız kardeşi Kleopatra'yı iktidardan uzaklaştırmış ve tek başına hüküm sürmeye çalışıyordu. Sezar, Mısır'a varır varmaz Ptolemeis ve Kleopatra arasında arabuluculuk yapmaya karar verdi. Sezar'ın varlığı, Ptolemeis için büyük bir tehdit oluşturdu ve bu durum, Aleksandriya'da bir çatışmaya yol açtı. Bu çatışma, Aleksandriya Savaşı olarak bilinir. Sezar, Romalı lejyonlarını ve Mısır'da bulunan destekçilerini kullanarak Ptolemeis'u yenilgiye uğrattı. Ptolemeis, savaş sırasında Nil Nehri'nde boğularak öldü. Sezar, Mısır'da bulunduğu süre boyunca Kleopatra ile yakın bir ilişki kurdu. Kleopatra, Sezar'ın desteğini kazanarak Mısır tahtına geri döndü ve onunla birlikte bir ittifak kurdu. Bu ittifak, hem politik hem de romantik bir ilişkiye dönüştü. Kleopatra, Sezar'ın politik ve askeri desteğini kazanarak Mısır'da iktidarını pekiştirdi. Sezar ve Kleopatra'nın ilişkisi, M.Ö. 47 yılında Caesation adlı oğullarının doğmasıyla daha da derinleşti. Caesation, Sezar'ın tek biyolojik oğlu olarak kabul edilir. Ancak, Sezar'ın Roma'daki durumu göz önüne alındığında, bu ilişki Roma'da birçok kişi tarafından hoş karşılanmadı ve çeşitli spekülasyonlara yol açtı. Ancak, Sezar'ın mutlak gücü ve reformları, Senato'daki birçok kişi tarafından tehdit olarak görüldü. Sezar'ın Senato'nun yetkilerini sınırlaması ve kendi adamlarını önemli pozisyonlara getirmesi, geleneksel aristokrat senatörler arasında büyük bir hoşnutsuzluğa yol açtı. Bu durum, Sezar'a karşı bir komplonun oluşmasına zemin hazırladı. Sezar'a karşı düzenlenen suikast komplosu, Senato'nun önde gelen üyeleri tarafından organize edildi. Bu komplocular arasında, Sezar'ın yakın çevresinde bulunan ve ona olan bağlılıkları bilinen bazı kişiler de vardı. Suikast planının başlıca isimleri arasında Longinus ve Brutus yer alıyordu. Longinus, Sezar'a karşı kişisel bir husumet besliyordu ve onun otoriter yönetimine karşı derin bir öfke duyuyordu. Brutus ise daha karmaşık bir durumdaydı. Brutus, Sezar'ın eski müttefiki ve aynı zamanda dostuydu. Ancak, Brutus'un Roma'nın cumhuriyetçi değerlerine olan bağlılığı, onu bu komploya dahil olmaya itti. Komplocular, Sezar'ın gücünü sona erdirmek ve Roma Cumhuriyeti'ni eski haline getirmek amacıyla bir araya geldiler. Plan, Sezar'ı Senato toplantısı sırasında öldürmekti. Senato binası, Sezar'ın korumalarından uzak olacağı bir yerdi ve bu da suikastçılar için ideal bir fırsat yarattı. Planın gerçekleşmesi için doğru anı beklediler ve 15 Mart tarihini seçtiler. 15 Mart M.Ö. 44, Roma tarihi için bir dönüm noktası olarak kabul edilir ve Sezar'ın Senato'da suikasta uğradığı gündür. Sezar, o sabah çeşitli kötü alametler ve uyarılar almıştı. Eşi Calpurnia, rüyasında Sezar'ın öldürüldüğünü görmüş ve onu evde kalması için uyarmıştı. Ancak Sezar, Senato'ya gitmeye karar verdi. Senato binasına vardığında, Sezar komplocular tarafından çevrildi. Senato'nun bir toplantısı sırasında, suikastçılar birer birer Sezar'a saldırdılar. İlk saldırıyı, Casca adındaki senatör gerçekleştirdi. Casca'nın bıçağı, Sezar'ın boynuna saplandı. Sezar, ilk başta şaşkınlıkla karşılık vermeye çalıştı, ancak saldırılar hızla devam etti. Suikastın en çarpıcı ve simgesel anı, Brutus'un saldırısı oldu. Sezar, Brutus'u görünce, ona olan güveni ve sevgisi nedeniyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. Tarihin en ünlü ifadelerinden biri olan, "Sen de mi Brutus?" cümlesi, bu anı ölümsüzleştirdi. Bu ifade, Sezar'ın en yakınındaki kişiler tarafından ihanete uğramasının acısını ve hayal kırıklığını simgeler. Brutus'un Sezar'a karşı suikasta yer alması, komplocuların planlarının başarıya ulaşmasında kilit rol oynadı. Brutus, Roma halkı ve Senato tarafından saygı gören bir figürdü ve onun suikasta katılımı, diğer komploculara meşruiyet kazandırdı. Ancak, Brutus'un bu ihaneti, aynı zamanda onun trajik bir figür haline gelmesine de neden oldu. Brutus, Roma Cumhuriyeti'nin değerlerine olan sadakati nedeniyle bu kararı vermişti. Ancak dostuna ihanet etmenin getirdiği vicdan azabı, onun yaşamını derinden etkiledi.
Jules Caesar'ın suikastı, Roma tarihinin en dramatik ve dönüm noktalarından biridir. Sezar'ın ölümü, Roma Cumhuriyeti'nin sonunu ve Roma İmparatorluğu'nun başlangıcını işaret eden bir dizi olayı tetikledi. Suikastın ardında yatan ihanet ve politik entrikalar, tarih boyunca birçok sanat eseri ve edebi çalışmada konu edilmiştir. Sezar'ın suikastı, aynı zamanda Roma'daki güç mücadelesinin ve politik karmaşanın ne kadar derin olduğunu gösterir. Bu trajik olay, Sezar'ın mirasını ve Roma'nın geleceğini şekillendiren önemli bir dönüm noktasıdır. Jules Caesar'ın liderlik tarzı, modern liderler ve askeri stratejistler için bir model olmuştur. Sezar'ın cesareti, kararlılığı ve stratejik zekası, birçok liderin ilham kaynağı olmuştur. Sezar'ın askeri taktikleri, modern savaş stratejilerinde hala incelenmekte ve uygulanmaktadır. Ayrıca, Sezar'ın politik manevraları ve reformları, modern devlet adamları için bir rehber niteliğindedir. Sezar'ın gerçekleştirdiği reformlar ve onun yönetim tarzı, modern yönetim sistemlerini de etkilemiştir. Merkezi bir otoriteye dayalı yönetim modeli, birçok modern devlet tarafından benimsenmiştir. Ayrıca, Sezar'ın getirdiği idari reformlar ve hukuk sistemindeki değişiklikler, modern hukuk sistemlerinin temelini oluşturmuştur. Sezar'ın ardından Roma'da başlayan yeni dönem, onun bıraktığı mirası ve gerçekleştirdiği reformları daha da ileriye taşıyarak, Roma İmparatorluğu'nun altın çağını başlatmıştır. Sezar'ın hayatı ve mirası, dünya tarihindeki yerini korumaya devam edecek ve onun etkisi, gelecek nesiller için bir ilham kaynağı olmaya devam edecektir.